Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'dan da paylaştığım, beni takip eden takipçilerim bilir. Bu modelin anlatımını yapacağım. Ön kısmını örgü çantalarda çok kullanılan bir model. Bu kısmı ben patiye uyarladım babete. Gayet çok şık durdu. Yine incilerle dikerek süsledim. Farklı bir renkle de denemiştim. Ben bu krem renginde birkaç değişiklik yaparak tam böyle modeli oturttum. En son hali bu şekilde daha hoş durduğunu düşünüyorum. Hemen sizlerle yapımını paylaşacağım. Şöyle hızlıca malzeme bilgisi, ipim yine Nako Pırlanta Ekru bir ip. Koyu krem olarak ben bunu alıyorum. Tığım yine babetlerde kullandığım 2 numara 1,75 milim. Hemen ben hazır taban 38-37 uyumlu bir babet olacak bu. Örgü taban üzerine yapacağım için hazırladım. Önceki videolarımda hem hazır pıtırcık modeli videomu bakabilirsiniz. Hazır taban üzerine yapacak olan arkadaşlar. Pıtırcık modeli önceki videolarımda babet var. O babetteki tığlama üzerine yine aynı modeli eğer örgü tabanla yapmak istemiyorsanız o pıtırcık modelindeki babet taban tığlamasının üzerine yine bu modeli kurabilirsiniz rahatlıkla. Hazır taban üzerine örmek istemeyenler için. Çünkü genellikle ben örgü tabanlı tercih ettiğim için, yani örgü tabanla daha rahat ördüğüm için bazı sağlık sorunlarımdan dolayı bu şekilde örüyorum ben modelleri. Sizler için de ben arada önceki videolarda denedim pıtırcık modelini hazır taban ya da çok eski videolarımda yine hazır taban tığlaması var. O taban tığlamasını yaparak direkt tüm sayfamdaki kanalımdaki tüm babet modellerini uyarlayabilirsiniz. Hiçbir değişik bir şey yok. Aynı sayılarla bunu yapabilirsiniz. Çok soru soruluyor çünkü. Hani örgü tabanı örmüyoruz Ayşe Hanım. Biz direkt hazır taban üzerine nasıl yapabiliriz diye. Bu şekilde bunun da bilgisini vermiş olayım. Hemen ben zaten genelde klasik ördüğüm babetlerde yaptığım gibi kenar kısımlarını taban örgü tabanımı yaptım. Örgü taban videosu da önceki videolarımda var. Çok yakın zamanda çekmiş olduğum videolara bakarsanız sadece örgü taban videosu var. 37-38 numaraya uyumlu birçok videomda bunu anlatımını yaptım. Taban birleştirme videom var. O yüzden ben bu videoyu çok uzun tutmak istemediğim için sadece önemli olan şu ön kısmının modelini, kenarlarını örerek babetimizi tamamlayacağız. Tabanı ördükten sonra zaten tek dallarını bildiğiniz üzere beni takip eden takipçilerim şu kısmını terse düze giderek 6 sıra ördüm babet örgü tabandan sonra. Bakın arkadan başlayarak 6 sıra kenarını ördüm sık iğne ile, tek yöne değil dönerek, yani bir tersten bir düzden örerek bu sık iğne sırasını tamamladık. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Ve 6 sıra tamamladıktan sonra topuk yükseltmeye geçeceğim. Hazır tabanımı da ben hazırladım ve şimdi babetimizin zaten önemli kısımlarını, eğer bu kenar kısımlarını da merak edenler, yine hani ilk defa yapacak olan arkadaşlarım, yani beni izleyenler, önceki videolarımda hem mavi babetimde hem pıtırcık modelimden bir önceki videomda paylaşmış olduğum yine örgü tabanı üzerine yaptım. Bu kenar kısımlarına bakabilirsiniz oradan. Aynı şekilde ördüm. Çünkü tekrar tekrar aynı e, videoda çok uzun tutmak istemiyorum sizi de. Sizin de benim de zaman çok önemli. Çünkü çok kez paylaştım bunu. Videolar bölümünden bakarak rahatlıkla tüm videolara ulaşabilirsiniz. Hazır taban tığlaması, örgü taban yapımı, tabana monte etme, hepsini ayrı ayrı da anlattım ben. Şimdi burada tamamladık. Bakın birleştirmiştim son noktaya, başladığım yere ve burada ben içerisinden geçirip direkt ipimizi koparmadan hemen topuk yükseltmeyi yaparak ön modelimize başlayacağız. Zaten arkada birleştirdiğimiz yer tam topuk kısmımızın orta kısmına denk geliyor. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sayarak arka dalını alacağız. 8
iç dalını alarak 8.den başlıyoruz. 8. ve bir yanındaki birlikte topladık. Hemen 3, yani 8 sık iğneyi 7'ye indireceğiz. 8 bu tarafta, 8 sola doğru, 4, 5 toplamda. Bakın bu ilk sık iğne olarak görünen 2 tane sayalım bunu. Kaç sık iğne ilmek üzerine yaptığımız karışmasın diye. Normalde 7 tane görünecek ama biz bunu 2 taneye 1, yani eksilterek aldığımız için 1, 2, 3, 4, 5 değil de 6 sık iğne oldu burası. Hemen 7 ve 8 tam tepeye denk gelecek. Ve arkadan yine bakın burayı 1, yine tek dalını bıraktık. Bura birleştirme yeri olduğu için bir tık üstte kalacak ama onu zaten kaydırmayı kenarlarına gittiğimizde göreceksiniz. Düzelecektir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İkisini yine bir topladık. Toplamda 8 sağdan 8 soldan 16 ilmeği biz 14'e düşürerek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'e düşürerek başladık. Hemen kusura bakmayın, sesimde biraz sıkıntı oluyor. Hemen yanından bir tane kaydırma yaptım ve geriye döndüm. İkinciye kaydırma yaptığım yer değil, son yaptığım sık iğneye, yani bir alt sıradaki son yaptığım sık iğneden direkt sık iğne yaparak burayı diğer tarafa kadar örelim. Normal bunu düz örmeyeceğiz. Şu kenar kısımları kaydırma yapacağımız için burayı göstermek istedim. Normalde kaydırma yapmadan dümdüz bir şekilde ilerliyorduk. Topuk yükseltmeyi de yaparak. Evet, sonuncusu bu. Bir alt sırada 2 taneyi bir sık iğneye düşürdüğüm kısım oluyor. Yani eksilterek yapmış olduğum sık iğne. Şöyle tam içerisine 2 dalını da almaya özen gösterelim. Bir sık iğne yaptım ve hemen burada bu sık iğneyi, yani alt sırada yaptığım ilk sık iğnelerini yaptığım ilmeğin içerisine bakın. Belli oluyor zaten. Şu kısmı dibine bir tane yapıyorum. 2 yanına yine tek içe kalan tek dallarını alıyoruz. Bakın dışarıdaki tek dallarımız duracak. 3 yaptım ve dördüncüyü de kaydırma yaparak geri döneceğim. Yine kaydırma değil, sık iğne sırasındaki, yani son yaptığım sık iğneye alt sıradaki son sık iğnemize batarak ilerliyoruz. Burayı da diğer başa kadar. Sonuna geldim. Hemen dibine burada bir son sık iğne dibine batıyorum. Yine aynı alt sırada sık iğne, yani kaydırmayı yaptım. Son bu ilmek içerisine bir tane sık iğne, 2, 3, dördüncüyü kaydırma yaparak bir tane geriye döndüm. Yine hemen son sık iğne içerisine batıyorum alt sıradaki. Bu tarafa doğru tekrar gidiyoruz. Sık iğne yaparak sonuna geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. Önceki babet videolarımda şu arka dallarını almadan yaptığımda bu kanatlarını alarak yapıyordum da burada bu babette gerek duymuyorum.
Direkt sık iğne üzerine yaparak yine dibine, alttaki ilk dibe bir tane sık iğne, yanındakine 2, iç dallarından tek dalın alarak 3. sık iğneyi yaptım ve sonuncusuna 4. bir kaydırma yaparak geriye dönüyorum. Yine ikinci ilmeğe batıyoruz. Şu kısımlar kapanacaktır arkadaşlar. Kaydırmayı yaparken. Yine bu tarafa doğru ilerleyelim. Son sık iğnemizi yaptık. 1, dibine battım. 2, 3, 4. Geriye dönüyoruz. Son sıramız. Sonuna kadar sık iğne örelim. Topuk yükseltme kısmını tamamlamış olacağız. Sık iğneyi yaptım. Dibine bir sık iğne ve bir tane kaydırma yaparak burada ipimizi keseceğiz. Şöyle dış dallarını bırakmayı unutmayalım. Çünkü bu sıraya kaydırma gideceğiz. İpimizi düzeltip kesiyoruz ve ön modelimize bu ipimizi de babetimizin kenar kısımlarını ördüğümüzde temizleyeceğiz yürüterek. Şöyle dilerseniz siz daha böyle bu kısımlara yaymak istiyorsanız topuk yükseltmeyi, ben örneğin 4 kenarlarına, buralara 4 tane sık iğne ile 3 sık iğne bir kaydırma yaparak uzattıysam, siz bunu 5 sık iğne 6 sık iğneye kadar tamamen kendi tercihinize kalmış. Nasıl istediğinize bu şekilde de topuk yükseltmeyi daha fazla sayılarla yapabilirsiniz. Hemen burun kısmına geldim. Ön kısmının model kısmını başlayalım. Tam burunda şöyle bakın, ilmeğimin tam tepeyi işaretliyorum. Tepe kısmı göz kararı. Siz ilmek işaretleyicilerle de buraları işaret koyabilirsiniz. Yeni başlıyorsanız 1, 2, 3, 4. Dördüncüye battım sağ tarafa doğru. Toplamda 8 ilmeği 6'ya düşürerek başlayacağız. Yine iç dalını alayım unutmadan. İç dalını alarak yanındakini birlikte örüyoruz 2 ilmeği. Arkadan da ipimizi yürütelim. 2, toplam 8 tane, sondan da 2 taneyi bir öreceğiz. İlmeğimizi 6'ya düşürerek burun kısmındaki modele başlamış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu 2 taneyi bire düşüreceğiz. Yani bu 7. ilmeğimiz oluyor. Bu da 8. ilmeğimiz. 7 ve 8'i de bir alıyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek oldu. Hemen yanından 2 tane kaydırma yapıyorum. Geriye döndüm. İkinciye, ilk yaptığım kaydırmaya batarak 2. Bu sırada da 7 olacak sık iğne sayımız. Her sırada bir arttıracağız. Son bu ilk 2 taneyi
yaptım. Yani 2 taneyi bir topladım sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemiz oldu. Hemen bakın tığımı ipin altından geçirip şöyle iç dalının tek iç dalını alıyorum, kaydırdım bir tane. Yine tekrar alttan çıkarıp ilmeğimden geçiriyorum. Ve hemen yine ikinciye ilk yaptığım kaydırma, bir önceki sırada yani ilk yaptırdığım kaydırmaya sürekli başlangıçlarda ikinci ilmeğe batarak başlıyoruz. Bu şekilde de her sırada bir tane artırmış olacağız. 7 tane sık iğnemiz bu sırada 8'e çıkmış olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sayarak ilerleyelim. Yanlışımızı fark ettiğimizde de geriye sökmesi daha kolay olsun. 2 tane yine iç dalından kaydırma yaptım. Dönüşte batacağımız kısım şu ilk yaptığımız kaydırma olacak. Bakın döndüm. Bu ilk yaptığım kaydırma içerisine sık iğne yaparak başlıyorum. Sürekli arttırmamız tamamlanana kadar ikinci ilmeklere batarak her sırada bir sık iğne arttırmış olacağız. Bu sırada da 9'a çıkartacağız. Şimdi buraya kadar anladık. Ne kadar arttırma yapacağız? Modele kadar, kuracağımız model kısmına kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane oldu. Burada da hemen iki kaydırmamı yapıyorum ve geriye döndüm. Şimdi bu kısım 27 tane sık iğne elde edene kadar devam edelim arkadaşlar. Arttırarak düz öreceğiz. Terse düze sık iğne örerek geleceğiz. 27 arttırma sık iğne olduktan sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Hemen bu kısmını tamamlayalım ve sonrasında devam edelim. Evet. Toplamda 27 sık iğne olana kadar arttırmamızı yaptık. Şöyle diş olarak sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane diş şeklinde olması gerekiyor. Bu tarafta sağ taraftan iki kaydırmamı yine ben tamamlayarak hemen ipimin başını alıyorum ve bu ikinciye artık batmadan başlayacağız. Üçüncüye 1 2 3 ve 4 tane çakma sık iğne aynı boşluğa yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tane zincir çekerek karşı tarafa geçiş yapacağız arkadaşlar. Hemen yine ipimi tığımı dolayıp bakın yine son dibine değil bir yanındakine batacağız. Buraya 4 tane yine çakma sık iğne yapıyoruz. Aynı boşluğa. Çok bu sırada üste binmesin diye şu kenar kısımları bir öncekisine batarak devam ediyoruz. Hemen yine kaydırmamızı yapıyoruz. Yandan 2 tane. 1 ve 2. Geriye dönüyoruz. Bakın, bu şekilde bir görüntü olacak. Geriye döndük. Yine tığımın başını alıyorum. Burada ilk sonda bıraktığım bir tane vardı ya arkadaşlar. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Tam dibine batmamıştık. O kısmı bir tane çakma sık iğne alacağım. Batmadığım ilmek biraz zor olacak. Çünkü kamera önünde ilmeklerimi alması zor oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın aldım. Bir tane çakma sık iğne oraya yaptım. Toplamda yine bakın hemen aynı 4 tane zincir boşluğuna
yani 4 tane çakma sık iğne yapmıştık ya, oraya bir tane yapıyorum. Çakma sık iğne, toplamda yine 27 tane. Hemen bir yanındakinden devam ediyoruz ilmeklerimizi. 27, burada yine ilmeğimiz olacak. Bu kez bu tarafa dönüşte çakma sık iğne ile geçişlerimizi yapacağız. Sayarak ilerleyelim. Sonuna kadar, şu kısma kadar çakma sık iğne örelim. Evet, 25.'yi yaptım. Yine bu dibine bir tane yapıyorum. 26, bir de yine aynı üçüncüye batmıştık zaten. Şu kaydırma, yani aynı yere 4 tane yaptığımız kısma bir tane de batarak yapıyorum ve 2 tane kaydırmamı, toplamda yine 27 tane ilmeğimiz oldu. 2 kaydırmayı yaparak geriye döndüm. Şöyle çevirmek istiyorum. Yine tığımı, ipimi aldım. Şu üçüncü çakma sık iğne yapmıştık ya, bunun tam içerisine, üçüncünün şu ilmek içerisine direkt bir, aynı yere 2, 3, 4 tane çakma sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 adet zincirimizi çektik. Yine tığıma ipimi dolayıp burada da yine üçüncü değil, bakın, ikinciye batacağız. Şu tam tepeye iki, bu taraftan yine üçüncü gibi görünüyor. Yani tam ortaya, zaten 4 tane çakma sık iğne yapıyoruz ama ortada gibi görünüyor. Şu kısım, oraya batarak yine 4 tane çakma sık iğnemi yaptım ve 2 tane de kaydırmamı buradan yapıyorum sıkıca. 1 ve 2. Yine görüntümüz, modelimiz oluşuyor. Tepesini alarak, bakın altta zaten belli, alt sıralarda artık ilk çakma sık iğnemi yaptım ve sırasıyla yine 2 ilmek içerisine yaparak toplamda yine sonuna kadar 27 tane çakma sık iğnemizi örelim. Evet, 27 tane yine sonuna kadar çakma sık iğnemizi ördük ya da yarım trabzan, nasıl biliyorsanız o teknikle geldim. Yine 2 kaydırmamı yapacağız burada arkadaşlar. İç dallarından alıyoruz. İlk kaydırmamı yaptım. İkinciyi de yapıyorum ve geri dönüyorum. Yine tığıma ipimi dolayıp şu üçüncü çakma sık iğnemizin tam içerisine 4 adet iki, üç, 4
yapıyoruz. Yine 25 adet zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hemen ilmeğimi, tığımı dolayıp yine buraya geldim. Bakın üçüncüye. Aynı yere 2, 3 ve 4. Bunu bir kez daha tekrarlayalım. 5. modelimizi kurduğumuzda tekrar bir kez daha aynı buraya kadar nasıl yaptıysak 2 kaydırma yapıyoruz. Bakın geriye döndüm. Aynı alttaki sıradan. Bu üstte yaptığımız modeller değil, çakma sık iğnelerimizi hep alttaki sıradan ilerletiyoruz. Yanındakinden toplamda zaten 27 tane, 27 adet de üzerine örerek diğer başa geçiyoruz. 3 tane oldu. Toplamda 5 olacak. Bu dördüncüyü de yapalım. Beşinci de birlikte yine ilerleyelim. Evet. Bir tane daha bu 25 adet zincir çekerek zincir kısmını 4 kez tekrar ettik buraya kadar. Son bir tane daha yapacağız. Bunu burada farklı bir şey uygulayacağım için tekrar göstermek istedim. Hemen bakın. 2 kaydırmayı yine iç dallarından alarak yapıyorum. Geriye dönüyorum. Yine alt kısmından şu ilk boşluğa bir çakma sık iğne ve yanındaki ilmek içerisinden başlayarak sırasıyla 2, 11 çakma sık iğne yapacağız. Sonrasında 5 tane kaydırmamız olacak tam orta kısmına. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen burada 5 taneye çok sık olmayacak şekilde kaydırma yapıyorum. Buradaki yapmamın nedenini sonra sizlere ördüğümüzde söyleyeceğim. Hemen kalan 11 tane yine çakma sık iğneyi sırasıyla yaparak toplamda zaten 27 ilmeğimiz var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın bu modelleri hiç örmüyoruz. Üste kalacak. Geri dönüşlerde direkt arkaya kalan çakma sık iğne sırasını örerek ilerliyoruz. Burada da şöyle hemen dikkatlice iç dalından ikinci kaydırmamı yapayım ve geriye döndüm. Yine bu zincir modelimiz aynı şekilde üçüncüye çakma sık iğne yapıyoruz. Yine aynı yere 4 adet 2, 3 ve 4. 25 zincir, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 25 ve yine üçüncünün tepesine 4 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 4. Hemen bir sonraki şöyle iç dalından bir kaydırma yaptık ve burada modelimizin bu zincir kısımlarını tamamladık. Ortasına zaten gelecek olan, bağlayacak olan o kısmı örüp sonra en son onu dikeceğiz. Ve kaydırma kısmına, şu kenar kısımlarına kaydırmaya geçiyoruz. Burada bir tane ne yaptık? Kaydırma yaptık. Ve hemen aynı yere, yani kaydırma yaptığım iç dalının dış dalına, tek dalına kaydırma yaparak başladım. Dışarıda kalan tek dallarına kaydırma yapıyoruz. Göstermek istiyorum. Bakın, tek bıraktığımız tek dallara komple burayı gelelim şu kısma kadar, yine orada bir göstereceğim. Evet, komple kenarlarını yaptım kaydırma ve hemen buradan hiç bozmadan ritmimize devam edelim. Yine bakın, sık iğne örmüştük ya kenarlarını, bu sefer de dış dallarını alarak tek dallarını kaydırmayı ilerletelim. Tek dış dalını alıyoruz. İç dallarını sık iğne örerken şu kısımlarından öreceğiz ve burası yine aynı burada ön kısmında görünen kaydırma olarak kendini gösterecek. Bakın arkadaşlar, bu şekilde örmeye devam edelim. Tek dallarını alarak kaydırma yapıyoruz. Çok sıkı yapmayalım. Buna özen gösterelim. Yani tığımızdaki ilmekleri bakın. Yani babet son kenarındaki babetin yan kısımlarını ördüğümüzdeki kaydırmayı, hani biraz toplasın diye yaptığımız kaydırmayı yapmayalım patiklerdeki. Çok sıkı yapmayalım. Çünkü bu formunu bozabilir babetimizin. Bakın ilmeğime, bakın tığımdaki ilmek gayet çok sık olmayan ilmekler. Komple şu kısımda gösterip başladığımız, bu kaydırmaya başladığım yere kadar devam edeceğiz. Bakın, kenar topuk yükseltmede yine dışarıda bırakarak örmüştük tek dallarını. Bunları da alarak yine dışta kalan dalları alarak da komple burayı başladığımız yere kadar örelim. Evet, sonuna kadar geldim. Bakın, sondakini de yine şöyle tekrar göstereyim. Sondakini de böyle yine dış dalına birleştirdim kaydırma tekniğiyle. Komple bu kısmı birleştirme yaparak tamamladık. Ve geldik şu babetimizin ön kısmına, yani arkadan bakın sık iğne yapacağız. Bir, yine 27 tane komple sık iğne yapacağız. O tarafa geçeceğiz. Sonra tekrar bu tarafa sık iğne yaparak geçip kenar kısımlarına geçeceğiz babetimizin. 27 sık iğne yapalım. Bu ortada yaptığımız 5 kaydırmaya da yine aynı şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Ortadaki kısımda amaç şu tam eğimli olan kısmı gözükmesin, yani orası biraz daha aşağıya doğru yönelsin diye kaydırma yaptım bu şekilde.
yüksek kalmasın istediğim, görünmesin ön kısımdan. Yine bu kaydırma içerisine de, yani 5 kaydırma üzerine de yine sık iğne yapıyoruz normal. Sonuna kadar 27 sık iğnemizi yapalım. Batacağımız ilmeklerimiz zaten belli. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tekrar sayıyorum. Şu kısım değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27. Toplam 27. Ben eksik, şu tam baştan başlıyoruz. Gösterdiğim yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ben o başı atladım. Hemen bakın, kaydırmayı nereden yapacağım arkadaşlar? Bu zaten alt sırada yaptığımız yer. Şimdi yanından bir tane kaydırma yapacağım ama bakın tam dibinden. Bu kaydırma yaptığımız dış dalını katmıyoruz. Batacağımız yer bu olacak. Sık iğne sırasını tamamlarken de oraya batarak yapacağız. Şimdi bir tane kaydırma yeterli bize. Hemen dönüyoruz. İkinciye sık iğne yaparak bu sırayı da karşıya kadar sık iğne olarak örüyoruz. Yine 27 tane sık iğne örelim ve yan kısımlarına geçiş yapacağız. Evet, 27 tane sık iğnemizi ördük. Hemen şimdi nereden başlıyoruz? O kısma geçiş yaptım. Alt tarafını çeviriyoruz. Direkt sık iğne ile zaten kenar kısımlarına başlayacağız. Biraz ilk sık iğnemizi yaparken batacağımız yer zor olabilir. Bakın, şöyle çevirmek istiyorum, daha net görünüyor. Batacağımız yerler şu kısımlar olacak. İlki biraz zor olabilir. İlk sık iğnemi yaptım. Tekrar çevirdim. Çok rahatlıkla batacaksınız sonraki sıralarda. Bakın, tekrar çevirdim. Batacağımız yerler belli. Bir alttaki sıranın iç dalları. Buralara sık iğne yaparak ilerliyoruz. Ve kenardaki kaydırmada daha belirgin kendini göstermeye başladı. Tek dallarına içten batarak ilerleyelim. Şu göstermek istiyorum, bakın, batacağımız yerler buralar olacak arkadaşlar. Gayet rahatlıkla da tığımızla batabiliyoruz. Sonuna kadar aynı şu ipimizi de temizleyerek gelelim. Ta ki bakın, şu topuk yükseltmeyi de tamamladığımız kısma kadar yapıyoruz iç dallarını. Bu kısma kadar, buraya kadar bu iç dallarına batarak ilerliyoruz. Sonrasında da zaten dümdüz topuk kısmına geldiğimizde bu içlerine batarak ilerleyeceğiz. Buraya kadar örelim.
Buraya kadar iç dallarını alarak ilerledik. Şimdi burada hemen ne yapıyoruz? Son sık iğne üzerinden başlayarak artık normal sık iğne içerisine batarak devam ediyoruz. Buraya kadar gelelim. Sık iğnemizin sonuna kadar yaptık ve şimdi şu alttaki tam dibine iç dalından batarak burada da yine iç dallarını devam ettiriyoruz. Sonuna kadar gelelim. Evet, sonuna geldik. Bakın burada hemen şu ilk alt sırada yaptığımız sık iğneye bir kaydırma yapacağız. Ve sonrasında bu modelimizin yine üçüncüsüne batarak tepeye bir de bu alttan bir tane sıradaki sık iğneyi ikisini bir kapatıyoruz ki bu üst modelimiz de düzelsin, yani düz bir görüntüsü olsun diye. Şöyle bir bozuk görüntüsü kalmasın, sonrasında düzeltmek adına ikisini de bir kaydırdık. Bu ilk sırada iki tane kaydırma yapmış olduk. Geriye dönüyoruz. Üçüncüye sık iğne yaparak başlıyoruz. Artık normal sık iğne örmeye devam edeceğiz. Sık iğne içerisine komple sonuna kadar bakın normal sık iğnemizi örüyoruz. Dış dallardan, iç dallardan aldığımız için kaydırmamız babetin kenarları, ön kısmı komple bu şekilde görünmüş olacak. Sonuna kadar bu şekilde devam edelim, buraya kadar sık iğne örerek. Evet, bu taraftan da sonuna kadar geldik. Hemen bakın arkadaşlar, sıradakine sade bir kaydırma yapıyorum. Sıradakini de bu modelimizle birlikte denk getirip alacağız. Şu kısmına ilmeğimizin ikisini bir kaydırma yaparak bağladık. Bakın. Şimdi geriye dönüyoruz. Bu taraftan dönerek başlayalım. Üçüncüye sade bu iki sırada iki tane kaydırma yaptık. Sonraki sıralarda tek tek bu ön kısımlarından alacağız. İlmeklerimizi devam edeceğiz. Sonuna kadar yine sık iğne yaparak gelelim. Evet, yine bu tarafta sık iğne yaparak geldik. Şimdi sık iğne, altta kalan sık iğne sıramızdan kaydırma yaparak ilerleyeceğiz. Burada sıradakinden bir tane yapıyoruz. Bakın iyice belirgin görmeniz için şöyle alttan da bakalım. Şu kısımdaki sık iğnemize batacağız. Yani buna batacağız arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Burada bir tane kaydırma yapıp geriye dönüyorum. Şimdi geriye dönüp ikinci ilmekten başlıyorum. Bir kaydırma yaptığım için, eğer iki kaydırma yapıyorsak üçüncü ilmeğe batarak ilerleyeceğiz. Yine sonuna kadar sık iğnemizi örelim. Buraları hızlıca geçip sadece birleştirdiğim yerleri göstermek istedim. Ve kaç sıra öreceğimizi de bu şekilde daha net bilin istiyorum. Buraya kadar yine gelelim sık iğne yaparak. Evet, yine sonuna geldik. Bakın buradan da hemen sıradaki sık iğneden tek bir tane kaydırma yaptım ve yine ikinciye batarak tekrar karşı tarafa doğru ilerleyeceğiz. Bu tarafa gelelim. Yine bir kaydırma yapacağız.
Sonra tekrar bu tarafa geleceğiz. Bir kaydırma daha yapıp sonra kenarındaki şu model kısmını öreceğiz arkadaşlar. Hemen burayı göstermeme gerek yok. Bir bu tarafa örüyoruz. Bir de bu tarafa geldiğimizde son sıramızı öreceğiz. Model kısmımızı buraya kadar örelim, ilerleyelim. Tek kaydırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, son sıraya geldik. Son sık iğnemi yaptım. Bir tane kaydırma yapıp geriye döndüm. Bu sırada model kenarlarımızı öreceğiz. Direkt tığımın başını alıyorum. Bu şekilde 1 2, yani şu 1 2 üçüncü değil, hemen ikinciye batarak başlıyorum. 2 zincir çektim. Bu kısmı elinizden geldiğince sıkı bir şekilde örelim. Çünkü tam son kenar kısmı olduğu için babette çok gevşek olursa toplamaz tam babet kenarları. Ve 1 2 3 kenarlarına şöyle bakalım. Üçüncüye sık iğne ile kapatalım. Direkt tığımıza doluyoruz. Bir ikinciye bu sefer başlıyoruz ilmeğimizi. İkinci ilmekten başlıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı sık iğne içerisine 2 tane çakma sık iğne, 2 zincir arada çekip tekrar 2 tane daha çakma sık iğne yapıyoruz. Ve 1 2 üçüncüye kapatırken 3. sık iğne içerisine kapatıyoruz. Modelimizi kurarken de bir ikinciye bakın. 1 2 tekrar 2 tane çakma sık iğne, 2 zincir, sıkı bir şekilde örüyorum. Bu şekilde güzel bir uyum sağladığını düşünüyorum kenar kısımlarına. 1 2 kapatırken üçüncüye sık iğne ile kapattım. Tekrar ikinciye modeli uyguluyorum. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyelim. Aynı sayılarla buraya kadar gelelim. Model kısmımızı tamamlayalım. Evet, sonuna kadar ördük ve sonundaki son kenardaki o motifimizi yaptık. Bakın 1 2, hem ikinciye kalan son dibine sık iğne ile kapatıp ve bir tane de buradan kaydırma yapıyorum ve kısmımızı tamamlıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi iplerimizi en son temizleyeceğiz. Bakın arkadaşlar, kenardaki kısımlarımızı da tamamlayıp şimdi modelimizi, babetimizi yani tabana birleştirdikten sonra zaten görüntüsü daha net ortaya çıkacaktır. Hemen ne yaptık biz? Tabanı tığlamıştım size. Bu Selma Erdoğan tabanlığı, 38 numara bir tabanlık. Şöyle hızlıca kaçta olduğumu size göstermek istiyorum. Rasim Uyar tabanlık da kullanıyorum. Genelde sayıları birbirine çok yakın oluyor. Bu Rasim Uyar tabanlık tığlaması da önceki videolarımda bulabilirsiniz eğer o tabanlıkla çalışanlar için. Şöyle burundaki tam bu tepeye 3 tane sağdan 3 tane soldan toplam 7 tane boşluğa 4 doldum burada. Sonra kalan kısımları 3 dolarak geldim ve tam topukta da yine bakın, bir de delik mesafeleri de çok önemli. Bazı tabanlıklarda delik mesafeleri çok aralıklı olduğu için bazen 5'te dolabiliyorum. Bu tamamen tabanlığınızla alakalı. Bu tam topukta da yine sağda ve solda bakın göstermek istiyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 şöyle 2 4 taneye 4
batarak doldum. Ama bazen dediğim gibi değişkenlik gösterebiliyor. 5'te dolduğum oluyor topuk ve burunda en tepeye. Bu da aradaki, eğer delik aralarındaki mesafe kapanmıyorsa, çok aralıklıysa mesafesi, bu şekilde dolabilirsiniz. Hemen yine burunda başlamıştık. Burunda tamamladık, pardon, topuk kısmında. Yine topuk kısmını çeviriyoruz. Patiğimizin dışta kalan tek dallarından tam tepeye işaretlediğimiz, bakın buradan başlıyoruz. Tepe değil aslında, bakın biraz sola kaydı. Başladığım yer, bir ilmek sola kayarak denk gelmesini sağlıyoruz. Bu şekilde ben ayarladım. Tek dalını alıyorum ve öncelikle buradan çıkardım. Hemen yanındaki ilmekten diğer tek dalını alarak sık iğne ile kapatıyoruz. Bu şekilde taban tığlama videolarımda, daha önceki videolardan bakabilirsiniz. Net detaylı bir şekilde sayılarını vererek de anlatımı var. Önceki videolar bölümünden bakabilirsiniz. Sonuna kadar kaydırma tekniğiyle de birleştirebilirsiniz. Kaydırma tekniği uygulamadım ben. Bunu da sık iğne ile kapatıyorum. Tek dallarını alarak sıradakini alıyorum. Tam burası. Tek dalını alarak kapatıyorum. Sonuna kadar yine karşılıklı denk gelmediği yerlerde ikişer tane batabilirsiniz aynı boşluğa. Bunu önemli olan tam topuk kısmıyla burun kısmının denk gelmesi. Yani şöyle tam tepeleri sayarak şu iki, hem örgü patiğimizde hem de tabanımızın burun kısımlarının tam ortası denk gelecek şekilde tığlayalım. Sonuna kadar gelelim, bitirelim. Evet, sonuna kadar taban tığlamamızı, birleştirmemizi yaptık ve son kısmında yine şöyle geriye çevirip, ben bir de dediğim gibi zaten bunu biliyorsunuz, şu boşluktan alıp önce şu içerisinden geçireceğim. İlmeğimi uzatayım, daha net belirgin görün istiyorum. İçerisinden alıp tekrar şöyle arka tarafına geçirdim. İlmeğimi sıkılaştırıp şu aralardan, zaten tüm babetlerimde ben yapıyorum. Siz bunu dilerseniz yapın, dilerseniz burada tamamlayabilirsiniz ama daha güzel bir görüntüsü oluyor. Şu boşlukların kapanması daha hoş bir görüntü sağlıyor babetlerde. Direkt bu sırayı da kaydırma yapıyoruz. Şu boşluk aralarına alarak. Bu sırayı da sonuna kadar gelelim. Son ön kısmındaki o aksesuarını örüp dikeceğiz babetimizin. Sonunu tamamlayalım. Evet, şimdi son sıraya geldik. Burada da son kaydırmamızı yaptım ve ilk yaptığım kaydırmanın şu iki dalına birden batarak oraya da bağlıyoruz. Son kaydırma ile ipimi burada biraz uzun keselim, temizlemek için. Temizlemek için de bakın şu kaydırma yapmıştık. İkinciye alıyoruz. Buradan da tam diplerinden, taban diplerinden aşağıya doğru çektik ipimizi. Yürüterek ara kısımlarından
Şu kaydırma yaptığımız gözükmeyecektir oradan yaparsak. Diplerinden bir aşağıya bir yukarıya, bakın diğer kaydırma boşluğuna geçiş yapacağım. Bu dipten alıyoruz. Evet. Temizliyoruz. Görüntüsü gördüğünüz gibi gayet hoş. Babetimiz tamamlandı. Hemen şu iplerimizi temizleyerek ön kısmındaki şu aksesuarı örüp dikeceğiz. Evet. Bakın tamamladık. Şöyle daha düz bir görüntüsü oldu babetimizin. Hemen şöyle şu kısmı toparlamak için yapacağımız şu öndeki yüzük gibi aksesuarı tamamlayalım ve 4 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4. İkinci zincir içerisine sık iğne yapıyorum ve bu sık iğneyi toplamda 10 sıra örelim. Bir zincir çekiyoruz, yine dönüp ilk sık iğnemizin içerisine batıyoruz. Bu dip son kısımlardaki tam diplerini de yapmadan geçmeyelim. Bakın görüldüğü üzere bir zincir çektim, döndüm. İlk sık iğnemizin içerisine her sırada 3 sık iğnemiz olacak. Toplamda dediğim gibi 10 sıra sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5 diş görüntüsü olacak. Bir zincir çektim. Ve ipim uzunca kesiyorum. Yani çok uzun da değil zaten. Çok fazla bize gerekli olmayacak ip. Dediğim gibi siz istediğiniz kalınlıkta, yani şu genişlikte yapabilirsiniz bunu. Şöyle göstermek istiyorum. 5 dişten oluştu. 1, 2, 3, 4, 5. Şu görüntü 5 diş olacak. Ona göre sık iğne sıranızı ayarlayın. Ben 10 dedim. Ama şu görüntü olana kadar örün siz. Evet, 10 sıra ördük. Ve şimdi ipimize takalım. 10 sıra ördük. Tekrar saydım. İğnemizi, ipimi geçirdim. Şu ipimi de temizleyeyim. Evet. Şimdi şöyle çeviriyorum. Alttan geçirdim. Karşılıklı bu içini sonunda düzelteceğiz. Şöyle karşılıklı ilmeklerimi alarak, maksat bunu tutturarak dikmemiz. Son şu kısmını da tutturalım. Köşeleri biraz zor olacak. Evet. Burada düğüm atıp ipimizi keselim. Alt tarafa doğru çevirelim o kısmını. Bu şekilde zaten
ayarlaması oluyor. Bakın arkadaşlar, gayet hoş bir görüntüsü oldu. Şimdi ben ipimi, iğnemi takacağım. Şu incileri dediğim gibi siz dilerseniz inci dikmeyebilirsiniz. Hemen birkaçını gösterip tamamlayacağım. İncilerimizi dikimini şöyle ince bir iğnemi, ipimi geçireceğim. Polyester çok ince bir iple daha sağlam olsun diye böyle polyester ip kullanıyorum. Şöyle pakette plastik küçük boy ince kullanacağım ben. Önce şu kısımlarından başlıyorum. Dediğim gibi siz dilerseniz dikin. Tamamen şu aralarına denk getiriyorum. Kesinlikle sabitlemiyorum zincirlere. Uzunca bir 2 kat ipimi yaptım. Sadece nasıl diktiğimi görün istediğim için birkaç tane gösterip sizin zevkinize tamamen kalmış. Yine şu zincirlerimizi zaten sonradan düzeltiriz. Şu aralarda zincirlere sabitlemeden ara kısımlarına iğnemizle, şimdi kamerada görünsün diye arkadaşlar biraz zorlanıyorum. O yüzden de kusura bakmayın. Tam iğne batacak yerleri hemen bu yan kısımlarını bu şekilde aralara sabitleyerek yapıyorum. Hemen hızlıca şöyle yapalım aralarını da. Evet arkadaşlar, bakın 5 tane şöyle sırasıyla dizdim. Tam şu bitiminde de dış kabına gelecek yere de bir tane incimi koydum. Şimdi hemen şu aralarına gelecek kısımları da sizlere gösterip motiflerimizin arasına o kısımları da göstereceğim. Bir iki tane sonrasında tamam, tam şöyle 4 tane motif yapmıştık. Burada biraz belirgin olmayabilir. Diğerinde daha belirgin görünecek. Hemen bu biraz yakın oldu. Diğerine geçiş yapalım. Bakın arkadaşlar, şöyle battığım yer tam şu kısım. Ve karşısına arada çok ufak minik bir boşluk oluştu. O boşluğa sabitleyeceğiz. Evet. Bu iplerimizi de sıkalım her karşıya geçtiğimizde ki yine bakın bu boşluğa geçiş yaptım. Karşıya her geçtiğimizde iplerimizi gergin tutalım ki incilerimiz böyle sallanmasın, sağlam bir şekilde gözüksün. Evet arkadaşlar, şimdi bakın yine geldik. Bu kadar yapacağımız işlem. İncilerimizi sadece şurada görüntüsünü diğer modelde göstereyim. Ben sonrasında kamera arkasında dikmeye devam edeceğim. Göstereceğim en önemli detayları, noktaları sizlerle paylaştım. Bakın çok güzel bir ön modeli oldu. Aynı şekilde buradan ilerleyerek sonuna kadar burada ince dikme işlemini bitiriyoruz. Battığım, diktiğim yerler ince, zaten dediğim gibi bir iple dikerseniz kesinlikle belli olmuyor. Gayet hoş bir görüntüsü oluyor. Bu kadardı arkadaşlar. Babet videomuz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.